Türklerin sevebileceği bir yer burası tam olarak. Şöyle bir yerde konaklamanın maliyeti 350 lira falan arkadaşlar. Al sana Seven Commando. Tam bir atraksiyon. Bütün herkes inşaat izler gibi şu anda şu teknenin karaya oturmasını izliyor. Ulan Survivor adasına mı düştük? Filipinler'de tatile mi geldik belli değil. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Cennetten hepinize selamlar. Filipinler'den hepinize selamlar. Bayağıdır şu tura katılmak için bekliyorum. Çünkü hava biraz kara bulutluydu. Ve neticesinde bugün çok şükür güneşi gördük. Şuraya bakar mısın abi ya? Her sabah şöyle bir güne uyanıyorum. Bakın bu bölge biraz sörf bölgesi. O yüzden bir tık dalgalı ama derin değil. Yani 100 metre gitseniz dizinizde kadar geliyor. Hemen size kaldığım yeri de göstereyim. Arkadaşlar şuradaki A-Flame bungalovlar var ya, onlarda kalıyorum. Her şey çok basit, böyle lüks bir şey beklemeyin. Yani hem ekonomik gezmek isteyenler için hem de böyle ya ben böyle bir yerde kalayım, sakinliği yaşayayım, sabah kalkayım, sporumu yapayım, yoga, meditasyon artık ne yapmak istiyorsanız onu yapabileceğiniz bir alan burası. Aynı zamanda gün batımı da şurada. Burada yürüyüş rotaları var. Şöyle bir yerde konaklamanın maliyeti 350 lira falan arkadaşlar. İçeride 2 kişi kalabiliyor. Hamakları var. Buraya da bir platform yapmışlar. Böyle uzaklara bakıp dalıyorsunuz. Öyle bir yer. Benim yaptığım gibi bir bakıyorum, bir işte Avrupalı orada kitap okuyor. Ötekisi yoga, meditasyon yapıyor. Abi herkes dingin. Herkes böyle akşamında burada kendi yemeğini kendi yapıyor. Mangalını, balığını şu şekilde aratarak bulabilirsiniz. Island Creek diye. Çok güzel, çok sade, çok temiz. Arkadaşlar bugün normalde bir tur videosuna çıktık ama videoya erken girmek istedim. Ya burası bir balıkçı kasabası olduğu için burada çok kolay bir şekilde balık bulabiliyorsunuz ve balıklar çok komik rakamlara. Kocaman balığı 70 lira veriyorsunuz. Mangalı yakıyorsunuz abi burada. Tam Türk işi. Türklerin sevebileceği bir yer burası tam olarak. Ve şehirden böyle bir 10-15 kilometre uzakta olduğu için de sessiz sakin, öyle curcuna falan yok. Yeni gelişmekte olan bir yer. Yani 5-10 yıl sonra buralar daha da kalabalıklaşır. O yüzden imkanı olan buraya gelebilir. Şimdi ben size şöyle turlardan bahsedeyim. Arkadaşlar Filipinler'de çoğu adada işte tur A, B, C, D diye farklı alternatifler var. Çünkü burada 7000'den fazla ada var. Şimdi ben bugün tur A'ya katılacağım. 7 komandolar, Big Lagoon, Büyük Lagoon, Payong Islands, Gizli Laguna, Simisu Islands. Bunlara katılacağım. Şöyle bir tura 1600 Filipin pesosuna katılabiliyorsunuz. Bu da ne kadar ediyor? Tahminim şu anın kuruyla 1000 liraya yakın bir ücreti var. Gayet iyi. Birkaç gündür bekliyorum. Çünkü abi hava bir düzelecek falan derken değişken bir havası var buranın da. Bir türlü nasip olmadı ve artık tura katılacağım ve sonra yollara düşeceğim tekrardan. Bugün size manzaraları sunacağım. Hem suyun üstünden hem suyun altından. Yolculuğumuz başladı. Biraz rötarlı gittik. Biraz dedim bayağı bir, yani 1 saat, 1,5 saat falan bekledik. Muhtemelen yoğunluktan dolayıydı ama yapacak bir şey yok. Bugün 5 tane lokasyon göreceğiz. Sabah zaten size nereye göreceğimizi anlattım. İlk lokasyon burası. Kalabalık ama bayağı ya. Şu anda herhalde katıldığım en kalabalık turlardan bir tanesi. 30 kişi falan var burada. Şnorkellerimizi aldık. Yemek yiyeceğimiz yer var. Bugün söylediğim 1600 Filipin pesosuna yemek dahil. Eğer merkezdeyseniz sizi otelinizden de alıyorlar ve hatta buluşma noktasına geliyorsunuz ki zaten El Nido'da her yer yürüme mesafesinde. Hava biraz bulutlu ama yine de güzel abi. Artık daha çok beklemek istemiyorum tur için. Yetti artık yani, bayağı da bir 3 gündür falan sadece tur için bekliyorum. Bir tık kalabalık olacak ama yapacak bir şey yok. Bu arada özel turlar da var arkadaşlar. Hani eşiniz dostunuzla özel turlara da katılabiliyorsunuz. Biraz daha maliyetli oluyor. Ama kafanıza göre takılıyorsunuz. İstediğiniz yere gidiyorsunuz. Zaman ayarlamasını daha rahat yapıyorsunuz. Böyle turlar da yine güzel. Daha önce katılmıştım Coron'da. İzlemediyseniz Filipinleri oynatma listesinden videoları izlemenizi tavsiye ederim. Subtropikal bir adada olduğumuz için bazı şeyler de şans, biliyor musunuz? Yani bazen iyi zaman geliyor, bazen kötü zaman geliyor.
GoPro'mu yanımda getirdim. Size bol bol suyun altından görüntüler sunmaya çalışacağım. Nefesimi tutacağım, çaba sarf edeceğim, bunları editleyeceğim derken bayağı bir emek var videolarda. O yüzden beğeni, yorum ve hype'larınızı bekliyor olacağım. Değerli yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yolculuğumla alakalı kesitlerden, ayrıntılardan aklınıza takılan varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bazen oluyor akıştayken bir şeyleri unutuyorum ama mümkün olduğunca size sunmaya çalışacağım. Seven Commando Beach'teyiz arkadaşlar. So are they gonna come back for pickup? So if you're here, then you move the boat later. Over here we go 7-Eleven. Yeah, because even hours open and Şimdi bayağı turların yer açtığı Seven Commando'da hep buraya duyardım ya. Seven Commando, Seven Commando. Al sana Seven Commando. Daha önceki turda da bahsetmiştim. Arkadaşlar burada şöyle bir hikaye var. Şimdi bu kayalar kireç taşlarından oluşuyor. Kireç taşlarının erimesiyle alt tarafta değişik tabii ki dalgaların da aşındırmasıyla farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Ama buranın kaya çapısı hep böyle. Böyle sivri. Bugün lagun'da göreceğiz. Lagun'un içi umarım daha şeydir. Böyle daha az rüzgarlıdır, daha az dalgalıdır. Yani hava bozukmuş, keyif alamazmışım, şöyleymiş, böyleymiş hiç düşünmeyeceksin. Keyfini çıkartacaksın. Şu anda ben tam olarak onu yapmaya çalışıyorum. Herkes bağırıyor. Eğlenceliler bu Filipinler ya. Turlardan en çok Tur A ve Tur C'yi önerdiler. Benim zamanım olsa hepsine katılacağım ama artık devam etmem lazım. Vizem burada bitecek mi bitmeyecek mi o bile belli değil. Eğer olursa vizemi uzatmayı düşünüyorum. Abi çünkü burada her ada başlı başına bir ülke gibi. Her adada bir ay vakit geçirebilirsiniz sıkılmadan. Yapacak çok fazla aktivite var. Tabiatı çok güzel. Bol bol balık yersiniz, bol bol meyve tüketirsiniz. Ve burayı dolu dolu çıkartırsınız ya. Yani birçok aktivite var. Bugün bazı arkadaşlarım kayaking yapmaya gitti. Kayakla. Bazıları tura katıldı. Bazıları motosiklet turuna katıldı. Herkes bir şekilde vakit geçiriyor. Aman abam. Aynen. Tam kaza yapacaklar da. Tam bir atraksiyon. Bütün herkes inşaat izler gibi şu anda şu teknenin karaya oturmasını izliyor. Birinin terliği gidiyor, ötekisi evhamla aşağı iniyor falan. Burada herkes izliyor tabii ki. Neticesinde bu karaya oturdu arkadaşlar. Bakalım akıbeti ne olacak? Nasıl çıkartacaklar bunu? Genelde gittiğimiz yerlere de yarım saat 40 dakika falan veriliyor. Umarım sesimi alabiliyorsunuzdur. Buranın tayfunu meşhur. Bundan birkaç önce yine Filipinler'de çok büyük bir tayfun oldu El Nido'da. Tamamı etkilenmedi ama belli bölgeler etkilendi. Eğer buraya gelecekseniz arkadaşlar kesinlikle zamanlamanızı iyi yapın. Tayfun zamanına gelirseniz yani hiç keyif alamazsınız. Hatta yani bir yerden bir yere bile gidemezsiniz. Uçaklar iptal, feribotlar iptal, her şey iptal. Yani bir turlara katılamazsınız. Dışarı çıkamazsınız, rüzgarlı olur. Anca surf yapabilirsiniz dalgalardan dolayı. My friend, can you speak Turkish? Well, I don't know any Turkish. Biraz Türkçe biliyorum. Biraz Türkçe biliyorum. Just you know these words. How do you say bathroom in Turkish? Güzel. Nice. Yeah, hello. Bravo. Hop. Ya. Ya ne olursa olsun insanlar keyfini çıkartmaya çalışıyor abi. Ama ben bu kadar kalabalık olacağını gerçekten beklemiyordum. Beklediğimden daha kalabalık. Kavimler göçü gibi şu anda ya. Birisi geliyor, birisi gidiyor. Birisi geliyor, birisi gidiyor. El Nido da çok güzel. El Nido'nun hakkını yiyemem ama şunu da belirtmem gerekiyor ki ben Koroncuyum arkadaşlar. Koron'dan geldim. Koron benim için biraz daha güzel geçti. Belki buradaki havalardan dolayı böyle hissediyor olabilirim. Hava açık olsa muhakkak burada keyifli geçecektir. Kardeşlerim ne yapıyor? My friend, can I ask what are you doing when you complete? It's like a art or what is this?
for decoration or okay for dekorasyon yapıyormuş kardeşim benim. Baksana inşaat ustası gibi elleriyle ilmek ilmek buraya şey yapıyor. Ve burada en çok neyi fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Oha. Buraya nasıl girmiş ya? O kadar çok bu tarzda kabuklu canlı var ki ve abi şuna bak ya. Her yerde bulabiliyorsunuz yani. Başka bir yerde bulsanız alıp evinizin baş köşesine koyacağınız kabuklular burada kumlarda gelişigüzel serpiştirilmiş gibi. Eğer böyle fanteziniz varsa bunları toplama gibi Filipinler tam yeri. Ve o meşhur Instagram fotoğraflarının çekildiği yer öyle tabii bunu gün batımında biraz daha renkli çekiyor. Estetik duruyor olabilir. Burada o fotoğrafları çekiyorlar. Evet. Bak abi buraya güzel bir resort yapıyorlar. Buraya da adam karadan zaten geçiş yok. Muhtemelen burada gelip burada artık bir hafta 10 gün geçirir. Tekrar düştük yollara. Arkadaş böyle havada giderken de insanın uykusu geliyor. Yarım saattir 45 dakikadır yollardayız. Açıldık. Ara ara böyle tabii yakalayamıyorum ama balıklar falan zıplıyor. Bir de böyle ayaklarımı aşağı doğru sarkıttım. Suyu hissede ilerliyorum. Gerçekten iyi geldi. Ulan Survivor adasına mı düştük? Filipinler'de tatile mi geldik belli değil. Abi hava her şey bak. Güzel havada her şey güzel ama yağmurlu havada, rüzgarlı havada pek tat vermiyor. Millet tir tir titriyor ya soğuktan. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde şu taraftan bir tane lagun var. Secret Lagoon olarak geçiyor. Alttan giriyorsun, üstten çıkıyorsun falan oraya ulaşıyorsun. Hava muhalefeti sebebiyle orayı iptal ettiler. Yapacak bir şey yok. Yine eğlencemize bakmaya çalışıyoruz ama şöyle de bir gerçek var ki buradan sonra gideceğimiz yerde biraz daha vakit geçireceğiz. O zamana kadar devam. Yemeğimizi burada yedik bu arada. Pirinci veriyorlar, balığı veriyorlar, tavuğu veriyorlar. Fena değil yemekleri. En azından doyuyor muyuz? Doyuyoruz. Ve geldik Büyük Lagune, Big Lagoon. Yanıma tabii şnorkelimi de aldım. Ne olur ne olmaz yüzeriz belki diye. Ama hep dediğim gibi kavimler göçü gibi abi. Kavimler göçü gibi herkes akın akın Büyük Lagoon'a doğru gidiyor. Size bugün böyle parıltılı bir havada güzel manzaralar sunmak istedim ama eldeki manzaralar böyleydi. Artık kusura bakmayın. Dijital yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşla da kayağı paylaşıyorum. Şimdi sağ sola asılıyor küreklere. İleri doğru gidiyoruz bakalım. Ara ara kayda gireceğim. Yalnız GoPro'da çamur gibi çekiyor ya. Boşuna batmadılar bunlar. Kendini bir geliştiremedi. Bayağı bekledim ama buna kesinlikle değdi. Ve mangrove ormanları. Şu ana kadar aktiviteler arasında en sevdiğim aktivite burası oldu. O mağaradan geçmemiz, sonra buradaki mangrove ormanların arasında gitmemiz. Gerçekten bana tatilde olduğumu, bir seyahatte olduğumu ve farklı şeyler gördüğümü hissettirdi.
Şimdi kamerada bahsetmeyeceğim ama diğer kamerayı açtığım zaman sesi daha iyi alacaktır. Bir şeylerden bahsedeceğim. Bu turu yorumlayacağım. Ya size tavsiye edeceğim ya da tavsiye etmeyeceğim. Onu asıl kameramda, asıl sesinden dinleyeceksiniz. Ve Enlio'ya geldik. Arkadaşlar yani tur o kadar kalabalıktı ki gerçekten çoğu zaman beklemek zorunda kaldık. Bir de çok kötü organizasyonları var ya. Abi şeyin gerçekten çok zaman alması gerekiyor. Bunların kendilerini geliştirebilmeleri için bu arkadaşların bayağı bir ekmek yemeleri gerekiyor. Yani özellikle mesela kayak kiralayacağız. Arkadaş bizim geleceğimiz belli zaten. Hani oraya kaç kişinin günde geldiği de belli. Ama siz zaten geçimlerinizden bir tanesi turizm. O yüzden sizin bunu hesaplamanız gerekiyor. Maalesef hayal kırıklığı. Hayal kırıklığına uğrattın Filipinler bu sefer beni. Çok güzel gidiyordun. Seni öve bitiremiyordum. Ama bazen de böyle nazar değiyor herhalde. Havaya vermek istiyorum. Turizmin yoğunluğuna vermek istiyorum. Ama yani ne olursa olsun mesela bak çevre ülkelere bak. Endonezya'ya bak abi mesela. Adamlar yani bu konuda kendini geliştiriyorlar. Doygunluğa ulaşıyorlar. Adamları da engellemeyeyim işini yapmaktan. Şu arkamda gördüğünüz firma neticesinde ben kendim eğlendim. Kendim çaba sarf ettim. En son gittiğim büyük lagun. Onu da bir arkadaşla paylaştık. 150 peso verdim. Yani toplam 300 peso. Güzeldi. Orası güzeldi. Öyle mağaralardan falan geçiyorsun. Kayaların arasından falan geçiyorsun. Yüzüyorsun şnorkelle vesaire. Orası güzeldi. Onu tavsiye ederim. Bir de seçeceğiniz turu iyi belirleyin derim ya. Şimdi şehre geldik. Şehirde biraz daha devam edelim kayda. Ondan sonra muhtemelen videonun sonuna geleceğiz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.